Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eğitici top yapacağız. Hayvan figürleri olacak üzerinde. Motifli hayvan figürleri çalışacağız üzerine. 12 adet. Benim motiften ihtiyacım var. Şimdi motifin nasıl yapıldığını öğreteceğim. Malzeme şu şekilde. Elinizde kalan ipleri kullanabilirsiniz ama Alize Cotton Gold kullandım ben hepsini. Eğer bu şekilde yaparsanız motifleriniz tam eşit olur. Çünkü ipin inceliğine, kalınlığına göre motif de küçük veya büyük olabiliyor. O yüzden ben Alize Cotton Gold'la ördüm hepsini. Ama eğer bakarsınız motiflerde çok büyük sıkıntı olmazsa elinizdeki ipleri de değerlendirebilirsiniz. İstediğiniz renklerde örebilirsiniz. Rengarenk olur, tek bir renk olur etrafını beyaz şerit geçeceğimiz için. Ben 2 adet kırmızı, 2 adet kahve, 2 adet sarı, 2 adet gri kullandım. Baş kısımlarında topun ilk böyle ana şu orta kısmında da 2 tane şöyle yeşille mavi renk kullanacağım. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. 12 tane motif yapacağız. Şimdi yapımına başlayalım. Bu arada tığım 1.75 milim 3'e kadar kullanabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre. İçerisini doldurmak için elyaf'a ihtiyacımız var. Küçük malzemelerimiz var daha gerekli olan, onları da söyleyeceğim size şimdi. Şu şekilde sürpriz yumurtalardan çıkan kutular var. Ben şıngırak için içine bunu kullanıyorum. Eğer topunuzun sesli olmasını istiyorsanız içerisine koyabilirsiniz. Birkaç boncuk atıyorum. Hatta bozuk para bile koyabilirsiniz. Mesela 1-2 tane çok güzel ses çıkıyor o zaman. Şimdi bir tane boncuğum var. Bu şekilde daha yoğun ses çıkarıyor bunlar. Hayvan figürleri için kurbağa yapacağım, yeşil olacak. İşte kedi yapacağım, onu kahve kullanabilirim. Onları yaparken hayvan motiflerini ben size renklerini sırasıyla söyleyeceğim. Yine elinizdeki ipleri değerlendirebilirsiniz hayvan figürlerinin motiflerini yaparken. Hep birlikte yapımına başlayalım. Motif yapımına başlıyoruz. Beşgen bir motifimiz olacak. Sihirli halka yapıyorum. Daire şeklinde kıvırıp tığımı içerisinden geçirip ipi dairenin içerisinden geçiriyordum. Bir sık iğne ile sabitliyordum. 10 tane sık iğne dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kapattım sıramı. İlk sık iğneye battım. Burayı iyice çekin ki şöyle boşluk kalmasın. Çünkü ben astar kullanmayacağım topun içerisinde. Sık iğne olduğu için. İşaret ipimizi koyduk şimdi araya. Bütün sık iğnelerin hepsine çift batıyorum. 20 sayısına ulaşacağım ikinci sıramda. 10 tane yapmış olduğum sık iğnenin hepsine çift batarak İkinci sıramın sonunda 20 adet sık iğne sayım olacak. Sıra sonuna kadar hepsine çift batalım. 20 tane de sık iğne sayımız olsun. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Üçüncü sıramızda bir sık iğne ile başlıyorum. Bir çift yapıyorum. Çiftlerin üstüne geliyor. Yine bir sık iğne. Bir çift. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir çift şeklinde devam ediyoruz. Sıra sonunda sayımız 30 olacak. 3. sıra bittiği zaman 30 tane sık iğne sayımız olmalı. 4. sıramıza geçiyoruz. 4. sıramızda 5 tane sık iğne ile başlıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane çift yapıyorum şimdi. 5 sık iğne bir çift yaptım. Yine 5 sık iğne. 1 2 3 4 5. Bir tane çift. 5 kere bu işlemi tekrarlayacağız. Beşgen olacak bu şekilde köşeleri. 5 sık iğne bir çift, 5 sık iğne bir çift sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda da 35 adet sık iğne sayımız olmalı. 5. sıramızdayız. İşaret ipimizi çıkarttık. 6 sık iğne yapıyorum. 1 2
3 4 5 6 sık iğne, yanına bir çift. Yine 6 sık iğne bir çift, 6 sık iğne bir çift. 5 kere bu işlemi tekrarlayalım. 6 sık bir çift, 6 sık bir çift, bu şekilde giderek bu seriyle işaret ipimin olduğu yere kadar devam ediyorum. 40 adet de sık iğne sayım oluyor. Bundan sonra 6. sıramızda 7 sık iğne bir çift 45 sayısı. 7. sıramızda da 8 sık iğne bir çift 50 sayısına ulaşacağız. Şimdi ne yaptık? 6 sık iğne bir çifte 40'a ulaştık. 6. sıramda 7 sık iğne bir çifte 45 tane olacak sık iğnem. 7. sıramda da 8 sık iğne bir çift 50 sayısına ulaşacağım. 8 sık bir çifte kadar arttıralım. 7. sıramıza denk geliyor. Daha sonra 9. sıramızda yapacağımız işleme geçelim. 8 tek bir çifte kadar arttırdım. Burası 7. sıram. 50 tane de sık iğnem oldu. Şimdi işaret ipimizi çıkaralım. İpimizi biraz uzun tutup kesiyoruz. Burada ben beyaz iple geçiyorum etraflarına şu şekilde. Ama isterseniz farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Beyaz gözüktüğü için beyaz tercih ettim. Şimdi ipim bu şekilde, burada bir yarım görüntü oldu. Bunu tığımı hemen içeriden sıradaki sık iğneye batıyorum. Çekiyorum ipimi şöyle sıkıca. Arkadan düğüm atıyorum. Gri ipimizle işimiz bitti. Şimdi beyaz ipimi alıyorum. Dediğim gibi koyu lacivert olur ama kullandığınız renklere göre seçin. Beyaz güzel duruyor. Tığıma şimdi geçirdim beyaz ipimi. Çift yapmış olduğum yer var ya, şu köşeler. Hemen onun yanındaki sık iğneye battım. Bu birinci sık iğnem diye sayıyorum. 9 adet sık iğne yapıyoruz. 2 3 ipi arkadan gizleyebilirsiniz tığınızla şu şekilde. 4 5 6 7 8 9 9 tane sık iğne yaptım. Bir tane çift. Bakın gene çiftin üstüne çift geldi. 9 sık iğne bir çift, 9 sık iğne bir çift. Sıra sonuna kadar gelelim. Şu kapama yerini de göstereyim. 55 adet de sık iğnemiz olacak beyaz yerde. Son sık iğnemi yaptım. Çift battım. Yine aynı şekilde şöyle biraz uzun tutup ipimi kestim. Burada yani direkt kapayabilirsiniz ama şu sık iğneye ben batıyorum hemen yandaki karşıdaki. İpimi içerisinden geçiriyorum. Buradan da bir düğüm atıyorum. Bu arada motifleriniz dikince daha düzgün duracak. İsterseniz şöyle bir ütü de sürebilirsiniz. Şimdi zevkli olan kısma geçiyoruz. Hayvan figürlerine başlayacağız. Motifimizi bu şekilde 12 adet yapın. Bir kenara koyun. Hepsinin etrafı bu şekilde olacak. İstediğiniz renk, düz bir renk de olabilir. Üzerine şimdi hayvan motifleri işleyeceğim. Hem eğiteceğim, çok güzel bir oyuncak oluyor. Bence kesinlikle bunu yapmalısınız. Hayvan figürleriyle başlayalım. Bir de arkadaşlar dikmeye başlamadan önce motifleri göstereceğim şimdi. Motifleri dikerken şu 5 tane köşemiz var. 2 tane şu köşeleri hep çift batıyorduk. Şu köşeyle ortalansın motifinizin yüzü. Yani tam şu köşenin ortasına getirin motifinizin yüz tarafına. O şekilde daha düzgün olur. Köpek yapımıyla başlıyoruz. Şimdi benim bu vereceğim tarif hepsinde ana kalıp bu olacak. Kurbağada da bu, tavşanda da bu. Zaten şimdi ben anlattıkça oturacak. Bu tarifi bütün hayvanların başı bu tarifle olacak. Sihirli halka yapıyorum. Sihirli halkaya 6 tane sık iğne ile dolduruyorum. Şimdi köpeği yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 kapattım sıramı. İlk sık iğneye battım, şöyle kaydırmayla birinci sıramı oluşturdum. İşaret ipimizi alalım. Hepsine
İkinci sırada çift batıyorum. 12 sayısını elde edeceğim. Bütün 6 tane yapmış olduğum sık iğnenin hepsine çift batıyorum. Evet, 12 adet sık iğnem oldu. İşaret ipimi çıkarttım. Üçüncü sırada da bir tane sık iğne ile başlıyorum. Yanına bir çift yapıyorum. Yine bir sık iğne. Köpeği kahverengi ile ördüm ama gri kullanabilirsiniz. Beyaz olur. İstediğiniz rengi tercih edebilirsiniz. Motifinizin üzerine göre renk tercih edin, gözüksün. Bir sık iğne bir çiftle 18 sayısına ulaşacağız. Sıra sonuna kadar bir sık iğne bir çift, bir sık iğne bir çift şeklinde devam edelim. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Dördüncü sıramızda da 2 sık iğne bir çiftle bitireceğim motifimi. 2 tane sık iğne ile başladım. Bir tane çift yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyorum. 2 sık iğne bir çift, 2 sık iğne bir çift, 6 kez bu işlemi tekrarlıyorum. Daha sonra motifimizi bitireceğiz. Kapama işlemini göstereceğim. Sıra sonuna geldik. İpimizi şöyle biraz yine uzun tutuyoruz. Yine aynı işlemi yapacağız. Sıradaki sık iğneye hemen içeriden batarak tığımı. Burada önemli olan şöyle biraz çekin. O zaman düzeliyor. Arkadan da şöyle dibinden güzel düğüm yapıyoruz. Şu küçük ipleri de kesiyorum. Bu motifi, verdiğim bu sayılarla olan motifi, bütün hayvanların başı bu motifle olacak. Sadece üzerinin süslemesi farklı. Bu motiften ben sadece tepe kısmında kullanmadım. 10 tane yaptım. İstediğim hayvan rengine göre. Dikerken ama oraları da yapabilirsiniz. 12 adet de hayvan üretebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ben şimdi köpek yapımını bir göstereyim size. Kahverengi iple dediğim gibi başladım. Şimdi bunun kulakları var. Önce kulaklarını yapalım. Bir de minik vidalı gözlere ihtiyacım var ama isterseniz siyah işleyebilirsiniz gözleri. Şimdi köpeğin kulakları için 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi döndüm. 7. sık iğnem oluyor burası benim. 4 tane çakma trabzan yapıyorum. Bakın ipimi doladım. Döndüğüm ilk sık iğneye çakma trabzan yapıyorum. 4 tane. Çakma trabzanı da nasıl yapıyorduk? Bu ikinci çakma trabzanım. İpi doluyorduk. Sık iğneye batıyorduk. İpi yine içinden alıp 3 ilmeği bir arada çekiyordum. 4 tane çakma yapıyorum. 3 tane de sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. 8 zincire 4 çakma, 3 sık iğne yaptım. İpimi dikmek için biraz uzun tutuyorum. 2 adet bu şekilde kulak yapıyoruz. Yaptık. Şimdi bunların dikimini bir bırakalım. Burnunu yapalım. 2 tane de 6 milim göz kullanacağım. 8 olur, 6 olur ya da işleyebilirsiniz. Sivri halkaya 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapadım sıramı. İlk sık iğneye battım. İkinci sırada da hepsine çift batıyorum. Burnunu oluşturuyoruz. İkinci sıramda da hepsine çift batıyorum. 12 sayısını elde ediyorum. Burun yapımımız bu kadar. Zaten motiflerin çoğu şimdi
Çoğunda vermeyeceğim çünkü aynı birebir kiminde. Kimi farklı. Çift battım. Sıradaki sık iğneye kaydırma yapıp bu şekilde burnumuzu oluşturduk. İpimizi uzun bırakıp şimdi dikme işlemine geçelim. Şu yarım kalmış görüntü içinde hemen yandaki sık iğneye battım. Bakın şu 6 tane sık iğne yaptığım yerini şöyle ortalıyorum. Çok böyle tepeye çıkartmayın. Biraz aşağıda. Gözleri de takacağız çünkü. Buraya dikiyorum yanlardan. Biraz ince iş ama değiyor inanın. Yanlardan tutturuyorum. Dikme işlemimiz hep bu şekilde. Uçlardan, en uçlardan denk gelen yere doğru. Yani kafa kısmına da batıyorum. Bu şekilde etrafını dönerek dikelim. Buzu diktik. Kulaklarında birinin ipini böyle düğümledim. Şimdi arkada onu dikerken gizleyeceğim. Bir tanesinde de ipi bıraktım uzun dikmek için. Hemen 2 tane yana bakın. Şöyle belli zaten. Kulaklarına dikeceğiz. Buraya uçlardan. O ipleriniz de varsa arkadan kesip temizleyin. Biraz şu kısmı da tutturuyorum. Buraları böyle havada kalsa da olur. Kalan ipiniz de varsa onları da kesin. Şimdi ben hiç bakın ipimi zaten dikeceğim için motife bunu. İçeriden şöyle yürütüp karşı kulağa çıkacağım. Tekrar iğnenize ip geçirmenize gerek kalmaz. Diğer kulağa da yine ipleri şöyle gizliyorum. Onu da hemen karşısına çok tepede kalmadan aşağı doğru diktim. Dediğim gibi bu ipleriniz varsa onları da içeride dikebilirsiniz. Evet bakın bu şekilde. Şimdi ipimi ben kahverengim uzun kaldı. Onu ben kesmiyorum. Kısa kaldıysa arkada temizleyebilirsiniz. Çünkü direkt motife dikeceğimiz için kulağı diktikten sonra ipiniz uzun kalırsa dikecek kadar bırakın. Yoksa da tekrar buradan düğüm yapıp temizleyebilirsiniz. Şu burun kısmını işleyeceğiz. Etamin ipi alıyorum. Ben etamin kullanıyorum. Siyah bir ip ile, kırmızı da olur. Pembe olur. Bu motifleri aynı zamanda battaniye yapımında da kullanabilirsiniz. Bebe battaniyelerinde de yapabilirsiniz bu verdiğim motifleri. Şimdi hemen burnu işleme yapacağım. Şöyle ucundan geçirdim. Şu orta yeri baz alıyorum. Şöyle bir V görüntü oluşturuyorum. Bu şekilde bakın ama iki göze denk gelecek şekilde ortalayarak burayı işliyorum. Komple de işleyebilirsiniz. Benim gibi bu şekilde yarımda bırakabilirsiniz. Yani aralarda boşlukta kalabilir köpek yapımında. Şuraya da şöyle bir çizgi atıyorum. En üstünden, alttan
Yine çıkarttım. Buraya da şöyle bir düz çizgi. Dediğim gibi komple işleyebilirsiniz. Onu da göstereyim. Yani işleme şeklimiz bu olacak. Buraları da yine dediğim gibi kapatabilirsiniz. Şu boşlukları kapatırsak da olur. Bu şekilde bırakırsanız da oluyor. Kapatalım. Bütün bu görmüş olduğunuz boşlukları bu alttaki çizgiyle birleştirerek kapatalım. İşledim. Arkadan düğüm atıyorum. Bu arada lütfen sesler için kusura bakmayın. Malum evde herkes. Düğüm yapıp kesiyorum. Şu kalan ipleriniz olursa onları da şimdi içeriden gene temizleyeceğiz. Gözlerimizi de hemen şöyle iki yana takıyorum. Gözleri vidalamıyoruz çünkü önce motife denk getirip o şekilde vidaları takacağız. Bakın çok sevimli bir köpeğimiz oldu. Ben bunu şimdi sarı motife takacağım. İpimi üstte bırakıyorum. Bakın tam motifin ortasına denk getirip o şekilde vidaları arkadan çıkartıyorum. Yani gözler iki motifte birleşik kalacak. Bu şekilde arkadan şimdi vidalayabilirim. Şu şekilde olursa daha sağlam oluyor. Bu tarz işlerde. İyice sıkıca vidaladım. Hiçbir şekilde çıkmaz arkadaşlar, korkmayın. Hani bebeğinizin eline rahatlıkla verebilirsiniz. Bu şekilde motifimize monte ettik. Şimdi kahverengi ipimizle sadece şu etraflarından dikeceğiz. Onu da göstereceğim. Kahverengi ipimi kesmemiştim. Eğer ipiniz küçüldüyse de kahverengi ne renk kullandıysanız köpeğin renginden iğnenizi geçirin. Küçük kalan ipleriniz olursa şu şekilde içeriden gizleyerek onları da dikin. Yine burnu diktiğimiz gibi en uçlardan batarak motifle birlikte dikiyorum. Bütün sık iğnelere sırasıyla batıyorum. Hem motifte hem köpeği ikisini birlikte buraya monte edeceğim. Bakın burada da bu iplerinizi benim gibi böyle burada kısa tutmuşum, tutmayın. İçeride gizlemeniz daha rahat olur. Biraz daha uzun tutun. Sırasıyla bu sık iğnelere batıyorum. Pardon. Kulakları dikmiyorum. İsterseniz dikebilirsiniz. Kulaklar bu şekilde boşlukta kalacak. Baş kısmını olduğu gibi uçlardan motife monte edeceğim. Köpek yapımımız da bu şekilde. Motiflerinizi kahverengi ise köpeğiniz, alttaki renginiz ona göre olsun ki belli olsun. Dikelim etrafını güzelce. Başka bir figüre geçelim. Dikim aşamamız bittikten sonra arkadan düğüm yapıp ipimi şöyle içeriden geçirip gizliyorum. Şu kalan küçük ipleri de şöyle biraz keselim. Bunlar zaten içerisinde kalacak. Bu şekilde. Dediğim gibi kulakları tutturabilirsiniz. Böyle de kalabilir. Şimdi neye geçiyoruz? Tavşan yapımına geçiyoruz. Tavşan yapacağız. Şimdi beyaz ipimizi alalım elimize. Ya da farklı renkli bir iple örmek istiyorsanız da olabilir. Tavşana geçelim yapımına. Yapımına geçiyoruz. Tavşanda da yine aynı kalıp. Dedim ya ilk göstermiş olduğum motif 2 sık bir çifte kadar ördük. Hep aynı başı kullanacağız. Şimdi bunun kulaklarının yapımına geçiyoruz. Sekiz tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Şimdi dönüyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Yanına 2 tane çakma yapıyorum. Çakma trabzan, yarım trabzan. 1, 2. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Onu da 2 kere de çekiyorduk. 2 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2. Bir zincir çekiyorum. Bu tarafa dönüyorum şimdi. Yine 2 tane sık iğne yapıyorum. 1. Şu kalan küçük ipi de içinde yürütün. Şu şekilde. 2 sık iğne. Bir tane ikili trabzan. 2 tane çakma. Yarım trabzan. 1, 2. Son kalan sık iğneme de bir tane sık iğne yaptım. İpimi uzun bırakıyorum dikmek için. Biraz uzun bırakın, hem motifi de dikeceksiniz. Pardon. Diğerini de bağladım. İğnemizi geçirelim. Bakın şurada hep böyle yarım son kaldığımız yer var ya. Oralara dikerseniz daha temiz olur. Kulağı aldım. Kıyılardan yine dikiyorum. Bunda da kulakları ben açıkta bırakacağım. Ama isterseniz böyle hani olmasını istemezseniz motife dikebilirsiniz. Tutturabilirsiniz. Dikeceğim yerler zaten belli. Motife bunları birleştiriyorum. Diğer kulağımı aldım. İpimi hiç kesmeden diğer kulağı da çaprazına biraz daha yaklaştırabiliriz. Şöyle dikiyorum. Elinizde kalan minik vidalı renkli ipler varsa, ip diyorum, gözler varsa onları da kullanabilirsiniz. Ben şimdi bunda biraz daha iri göz kullanacağım. Göz yoksa da siyah bir iple işleyebilirsiniz. Kulakların arkası temiz olsun. İplerinizi gizleyin. Bu şekilde. Yine arkadan düğüm atıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir pembe ip geçirelim. İğnemize burnunu işleyelim. Burnunu yine şu ortadaki 6 sık iğne ile başladığım yere battım. Köpekte yapmış olduğum gibi dikeceğim. Ama bunda şöyle V bir görüntü oluşturdum. Komple işlemeyeceğim. Şu şekilde bırakacağım. 3 tane çizgi attım. V oluşturup ortasına da bir çizgi attığınızda yeterli. Altına da şöyle en dipten battım. Bunu yaparken hep ortalayın. Yani şu kulakla ortalama gözlere denk gelecek şekilde ortalayarak işleyin. Altına da bir çizgi attım. Arkadan düğümledim. Basit, çok basit. İpimi kesiyorum. Dediğim gibi bu motifleri yerleştirirken bunun püf noktası motifle işlediğiniz parça gözüksün üzerinde. Şimdi bunu gene ortalayıp
Önce gözleri geçirelim iki yana. Bunda biraz daha iri bir göz kullandım. Gözleri yapacağınız yerler zaten bakın belli. Biraz iri olduğu için yanlara koymam gerekiyor. Bu şekilde. Diğer gözü de aynı yeri orantılı gelecek şekilde taktım. Bunu şimdi bordo olan parçama ortaladıktan sonra denk gelen yerlerden çıkartıyorum vidalı gözlerimi. Kaydırmadan dikkatli bir şekilde tam ortalayarak şöyle önce bir bakın, daha sonra vidanızı takın. Ben eğer vidam tam böyle iki motifle geçmiyorsa, hani vida yerleri kısa olan gözlerimde şu şekilde takmam gerekiyor ya, ters takıyorum. Gene çıtlıyor bakın. Şimdi bu motifi de aynı şekilde kulaklar değil de sadece şu beyaz kısmın etrafından dikelim. Monte edelim motifimize. Daha sonra başka hayvan figürümüze geçelim. Kıyımız da bitti. Kıyı alalım. Şimdi hipopotam yapacağız. Gri renkte ipe ihtiyacım var. Yine kalıp aynı kalıp. Yine gri ipimi alıyorum. Aynı kullandığım tondaki ipi alıyorum. Burun kısmını yapacağız baştan. Yine 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi üzerine 7 tane sık iğne, 6 tane yapın. 1 döndüm, 6 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. 7.'ye çift batıyorum. En sondaki sık iğnenize 2 kere batın. Şimdi yine döndüm. Bakın hemen karşıdaki sık iğneye battım. Şöyle yaklaştırayım. En sona çift battık. Şöyle döndük karşıya doğru. İlk olan sık iğnemize batıyoruz. Bu birinci sık iğnem. Yine 6 sık iğne sayın. 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım. Şu baştakine çift batıyorum yine. Bakın sıradaki sık iğneye 7.'ye çift batıyorum. Bundan sonra bakın buradayım. Şimdi sıradaki sık iğnedeyim. 7 tane sık iğne sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde. Ne yaptım? Tekrarlayayım. 8 tane zincir çektim. 8 zinciri üzerine 6 sık iğne yaptım. 7.'ye çift battım. Sonra karşı tarafa geçtim. Oraya da 6 sık iğne, 7.'ye çift battım. Sonra yine karşı tarafa 7 tane sık iğne yapıp bitirdim. İpimi şimdi dikeceğim kadar uzunlukta bırakıyorum. İğnemize geçirelim. Şurada şu görüntüyü düzeltmek için hemen yandaki sık iğneyi üstten batıyorum iğnemle. Çekiyorum. Bu burnu yine şu bitiş kısmınıza denk getirin.
tam 6 sık iğne yaptığım yerin biraz altından buraya dikeceğim. Uçlardan. Dikişimiz hep aynı bakın. O yüzden tek tek göstermiyorum. Şu uçlara batıyorum. Daha sonra başa batıyorum. Alttan ipimi gene sıradaki sık iğneyi çıkartıyorum. Bu şekilde etrafını dönerek dikelim. Daha sonra kulakları var. Kulaklarına geçelim. Kulakları için de sihirli halkaya 5 sık iğne yapın. 1 2 3 4 5 kapatıyoruz. Sıradaki sık iğneye batarak bu şekilde kulak oluşturuyoruz. İpimizi yine uzun tutuyoruz. Şu kalan küçük ipleri de çok kısa değil, içinde yürütebileceğiniz yani gizleyebileceğiniz kadar kesin. Daha yaptıktan sonra kulakların arkalarının iplerini temizleyin. Çünkü kulakları sadece uçlarından dikiyoruz da şu iplerin olan kısımlarından dikin. Temiz dursun. Hemen bakın şu şekilde dikilecek kulaklar. Uçlardan yine bunları da kulak kısımları dışarıda kalacak şekilde dikeceğiz. Ortalayarak uçlardan dikelim. Pardon. Aynı yere battım. Biraz sabır istiyor ama sonu güzel bitiyor. Yine ipimi hiç kesmeden karşı tarafa diğer kulağa dikiyorum. İpinizi yani şöyle çekin, bol tutmayın ki arkadan kulağınızda oynama olmasın. Yine ucuna battım. Buraya da bunu dikelim. Sonra siyah ipi geçirin. Şu burnundaki delikleri yapalım. Gözleri takalım. Şöyle. Burnunun hemen şöyle iki ucundan çizgi atacağım. Sağ ve sol kısımdan. Aşağı doğru ilk bir çizgi attım bakın. Diğer tarafına da geçelim. Size iki çalışma aynı anda bir videoda oluyor aslında. Motif çalışmalarını da öğreniyoruz. Zaten iki videodan oluşturacağım. Bir videoda uzun sürecek. Altına da şöyle gülen bir surat yapalım. Şu şekilde bakın. Hep elinizle kontrol ederek. Mesela şimdi ben bunu düz bir çizgi yaptım. Gülen yüz olması için çizginin aşağı inmesi gerekiyor. Çizginin aşağı gelen denk kısmından şöyle iğnemi gene geçiriyorum. Alt kısmından bir daha batarak aşağı doğru dikiyorum. Bu şekilde. Şimdi gözleri takalım. Bunu da motifimize monte edelim. Bir tane motif baş aynı. Üstüne hayvan figürü oluşturduk bakın. Hiç kafa karışmadan. Kimine gözü işleyeceğim. Onu da göstereceğim. Ben şimdi buna yine siyah göz takacağım. Hemen göz yoksa siyah iple buraya böyle çizgiler atarak gözde işleyebilirsiniz. Önce gözleri takıyorduk. Sonra monte ediyorduk motifle birlikte. Bunun isterseniz bu ağzına bir kırmızılık verebilirsiniz. Ben siyahla işledim ama renk olsun isterseniz. Geçiremedim. Evet.
Gözleri takacağınız yerler belli zaten. Bunu da hemen ne renge yapalım? Kahverengi de olmaz. Biraz canlı bir renk olsun. Ben şunu birleştirmiştim. Şimdi buna takayım. Yine ortalayarak. Size göstermeden önce bir kısım çalışmak zorundayım bazı yerlere. O yüzden bunu dikmiştim. Şöyle birleştirmesini yapmıştım. Tam orta olduğundan emin olun. Şöyle elinizle bakın. Ondan sonra bir vidalayın. Daha sonra buradan motife dikeceğiz yine. Bunu da uçlarından dikelim. Geldi ayıcık yapmaya. Gene motif, baş motifi aynı. Şimdi bunu ben şöyle anlatayım. Beyaz iple 6 sık iğne yaptım. İkinci sırada hepsine çift batıp 12 sayısını oluşturdum. Aynı tarifle de 2 tane kahverengi kulak yaptım. Pardon. Yani hepsi 6 sık iğne. İkinci sıraları çift. Kulaklar da öyle. Burun da öyle. Şimdi bunları dikim işlemine geçeceğiz. Yine aynı ipimizi yandan batırıp şöyle düzeltiyoruz. Uçlardan dikiyoruz. Hep aynı işlem. Bu şekilde bunu dikelim. Diğer kulağı da yanına dikelim. Burnu da ortalayalım. Şu şekilde biraz aşağı doğru. Daha sonra süslemesine geçelim. Çünkü aynı hemen hemen dikim yerlerini diğerlerini gösterdim. Benzer şekilde dikeceğiz. Gözlerini ve işlemesini birlikte yapalım. Bu sefer burnunu kırmızı iple işleyeceğim. Yine aynı işlem. Ortalayarak çıkartıyorum en uçtan. Yine 6 sık iğne yaptığım yere battım. Bu şekilde burun işliyorum buraya. Gene gözlerini de diktim. Buna uyacak bir motif alarak, renkli geçişleri çok önemli. Hani motifle hayvan figürlü motifle normal ana kalıbınızdaki motifin rengi zıt renkler olursa daha güzel olur. Bir dalıyoruz. Ayıcık motifimiz de bitti. Bunu da yine etrafından dikelim güzelce. Kulakları dediğim gibi şöyle etrafından biraz şuradan geçebilirsiniz. Buralarını boşluk bırakıyorum ben ama onları da dikebilirsiniz komple motife. Bu şekilde. Bu bölümde bu kadar. İkinci bölümde kalan ayrıntıları, diğer hayvan figürlerini yapacağız ve topumuzu birleştirip bitireceğiz. Bir başka videoda ikinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Videonun sonunda ben linkini atacağım. Tıklayarak ikinci bölüme ulaşabilirsiniz.